İkinci bölümden tekrar merhaba. Bu bölümde çantanın kenarlarına saç örgüsü kontür çalışacağız. Aynı zamanda da çanta saplarını hazırlayacağız. Ben çantanın yanlarından şu şekilde ikiye böldüm. Önce bir tarafı hazırlayacağız. Aynı şekilde diğer tarafı tamamlayacağız. İlk olarak bu öndeki ve arka taraftaki V açıklığı kenarına hazırlamış olduğumuz zincir şeritlerden saç örgüsü örüp dikeceğiz. Daha sonra üst bölümü ve çanta saplarını çalışacağız. Ben zincir şeritleri bu şekilde hazırladım. Her renkten 4'er adet olmak üzere 40 cm uzunluğunda 12 adet zincir şerit hazırladım. Yarısı bir taraf için, diğer yarısı da diğer taraf için. Şimdi ilk V açıklığı kenarına saç örgüsü örelim. 40 cm uzunluğunda ve her renkten ikişer adet olmak üzere hazırladığım zincir şeritleri bu şekilde elime alıyorum. Zincirlerin başlangıcı üstte olacak şekilde yerleştirdim. Rahat hareket edebilmek için önce uç kısımlarını tutturacağım. Daha sonra örmeye başlayacağım. İğneye çanta iplerinden herhangi birini geçiriyoruz ve uçlarını tutturmaya başlıyoruz. Kahverengi şeridimizin ters tarafındaki çıkıntılara bu şekilde batıyoruz. İpi çekiyoruz. İkinci sırada krem rengi ipi aynı şekilde iğneye yerleştiriyorum. Camel rengi şeritleri de aynı şekilde. Daha sonra iğneyi çekiyorum. Hepsini bir ipe dizmiş oldum. Tekrar iğneyi alıyorum. Aynen başlangıçtan itibaren tekrar bir kez daha geçiriyorum. Aynı ilmeklerin içerisinden bu şekilde sıkıca tutturmuş oluyorum. Şöyle çekiyorum. Sabitlemiş oldum. Zaten uçlar çanta saplarının altında kalacağı için görüntü olarak gözükmeyecek. Bu şekilde sabitledikten sonra bir bant yardımıyla hemen masaya uçlarını yapıştıracağım ve saç örgüsü örmeye başlayacağım. Şu şekilde bant aldım. Hemen uç kısımlarını şöyle yapıştırıyorum masaya. Renkleri ayırıyorum. Kahverengi iple başlayacağım zincir şeritlerle. Zincir şeritlerin ön yüzü, ters yüzü fark etmiyor. Ön yüzünü isterseniz dikkat ederek de bu şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde krem rengi ipin üzerinden kahverengi şeritleri geçirdim. Daha sonra camel rengi şeritleri alıyorum. Bu şekilde örmeye başlıyorum. Sıkı olmasına dikkat ediyorum. Esneyip sarkmaması için sıkı bir şekilde saç örgüsü örüyorum. Yaklaşık 10 santimetre kadar örelim. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Şöyle ölçüyorum. Yaklaşık olarak 11 santimetre ördüm ve buradan itibaren şöyle 45 derecelik bir açı vererek bu tarafı örmeye başlayacağım. Uç kısmın daha düzgün olması için. Düz de yapabilirsiniz ama bu şekilde yaparsanız uç kısım daha düzgün duracak. Şöyle ayarlayarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burası V'nin alt tarafı, köşe noktası. Şu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde sonuna kadar ördüm. Şöyle uç kısmı çözülmesin diye bağlayarak tutturuyorum. Bandı çözüyorum. Bu şekilde.
Çantanın V açıklığı kenarına ikinci örgüyü de hazırladım. Şimdi çanta saplarını hazırlayacağım aynı şekilde. Burada ikişer kat zincir şerit kullanmıştık. Çanta sapı ve üst kontür için üçer kat kullanacağız. Her zincir şeritin uzunluğu 120 cm ve her renkten üçer adet zincir şerit hazırladım. Aynısından bir tane daha hazırlayacağım diğer çanta sapı için. Şimdi önce zincirlerin başlangıç noktalarını üst tarafa getirdim. İğnemi alıyorum. Önce kahverengi şeritlerden başlıyorum. Şöyle arka tarafından ilk ilmeğe batıyorum. Her üç şeritte de uçlarını birleştiriyorum. Daha sonra krem rengi şeritleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Son olarak da camel rengi şeritleri alıyorum. İlk ilmeklerine batıyorum ters taraftaki çıkıntılarına. Bütün şeritleri iğneye geçirdim. İğnemi çekiyorum. İpin ucu bu şekilde kalıyor. Tekrar arka taraftan geliyorum. Yine aynı ilmeklere batıyorum. İpi çekiyorum. Şu şekilde sıkıştırdım. Hepsi bir ip üzerine dizildi gördüğünüz gibi. Şöyle fazlalığı kesiyorum. Yine buraya bir bant yapıştıracağım ve örmeye başlayacağım. Şu şekilde kalın bir bant aldım. İpin uçlarını bu şekilde bantlıyorum. Rahat örebilmek için. Şöyle şeritleri ayırıyorum. Sıkı bir şekilde çanta sapını örmeye başlıyorum. Önce kahverengi iplerden başladım. Şeritler bitene kadar devam ediyorum. Sonuna kadar ördüm. Gördüğünüz gibi krem rengi zincirler burada bitti. Bunlar daha uzun kaldı. Sorun değil. Sökerek ayarlayacağız. Şu şekilde bağlıyorum. Çözülmemesi için. En sonunda bu zincirleri ayarlayacağız dikerken. Çanta sapını da hazırladım. Şu şekilde. Şöyle hafif çekerek dikmeden önce ayarlayabilirsiniz. Buradaki uçtan diğer uca kadar olan uzunluk yaklaşık olarak hemen hemen 83,5 santimetre. El ayarı ve ipin kalınlığından dolayı ölçüler değişebilir. O yüzden size önerim zincir şeritleri biraz daha uzun hazırlamanız. Bakın gördüğünüz gibi aynı uzunlukta olmalarına rağmen krem rengi ip daha kısa kaldı. Diğerleri daha uzun. Şimdi üst bölüme dikeceğiz. Zincir şeritlerle hazırlamış olduğumuz kenar bordürlerini ve çanta sapını çantanın bir tarafına diktim. Aynı şekilde diğer tarafı birlikte hazırlayacağız. İlk önce V açıklık kenarına hazırladığımız örgü şeriti yerleştireceğiz. Burada açı vermiştik gördüğünüz gibi. Bu sivri nokta tam bu köşeye gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorum. Bir ayraçla tutturuyorum kaymaması için. Bu şekilde. Daha sonra yukarıdan başlayacağım. Önce üst kenarı dikeceğim. Devamında alt kenarı da dikerek tutturacağım. Dikerken şu şekilde
Zincir örgü biraz daha önde olacak şekilde yerleştiriyorum. Şu şekilde de yapabilirsiniz ama üstteki örgü biraz daha önde olursa daha güzel duracak. Biraz da buradan 1-2 santimetre kadar fazlalık bırakıyorum. Çanta sapı bu fazlalığın üzerine binecek. Şu şekilde dikeceğiz. Dikmek için transparan ya da hayalet iplik diye satılan şu şekilde şeffaf ip aldım. Dikerken işimizi oldukça kolaylaştıracak. Çünkü ipin geçtiği yerler belli olmayacak. Bu şekilde bir ip kullanabilirsiniz. Yine istediğiniz iple de dikebilirsiniz ama görünmeyecek bir şekilde dikmeye dikkat edelim. Alıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Üst tarafı düzgünleştirmek için sıra başlarında ve sonlarında 3'er ilmek eksilterek gitmiştik. İlk eksiltmeleri bu sırada yapmıştık. Hemen şöyle getiriyorum. Bu sıranın üzerine 1-2 santimetre çıkacak kadar yerleştirdim. Zaten tam denk geliyor. Yerleştirdikten sonra dikmeye başlıyorum. Önce ipimi sabitliyorum. Çift kat ip kullandım. Aradan şöyle iğneyi geçiriyorum. İpi çekiyorum. Üst taraftan tekrar batıyorum. Alta iğneyi geçiriyorum. Gördüğünüz gibi ip hiç belli olmuyor. Şöyle örgüyü biraz daha önde tutarak devam ediyorum. Tam köşeye geldim. Ayrıca çıkartıyorum. Şöyle kontrolümü yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yukarı kadar dikiyorum. Yukarı kadar diktim. Burada ipi sabitliyorum. Alt tarafı dikme işlemini çanta sapını diktikten sonra yapacağım. Sadece üst kenarı diktim. Şimdi ipi burada sabitleyip kesiyorum. Şimdi uç kısımdaki zincirleri eşitleyeceğim. Yine iğneye bir ip geçirdim. Burada bağladığım yeri çözüyorum. Hepsini aynı hizadan ipe geçiriyorum ilmekleri bu şekilde. Burada da yine 1,5 santimetre kadar bir fazlalık bıraktık. Şöyle geçirdim. Arka taraftan iğneyi getiriyorum. Yine aynı ilmeklere batıyorum. Uçlarından çekerek birleştiriyorum. Şimdi buradaki fazlalık zincirleri sökerek eşitleyeceğim. Buradan hemen ilmeğin içerisinden ipi geçirip sabitlemiştik. Zincirin son bölümü burası. Burada zincir örmeyi bitirmiştik. O yüzden kolaylıkla sökülüyor gördüğünüz gibi. Söküyorum. Son ilmeğin içerisinden şöyle ipi geçirip sabitliyorum. Diğer ipi de aynı şekilde. Diğerlerini de kısaltalım. Tekrar birlikte olacağız. Gördüğünüz gibi eşitledim. Şimdi
Fazlalık ipleri kesiyorum. 2-3 santimetrelik ip bırakıyorum üst tarafta. Alt tarafı dikerken bu fazlalık ipleri bu araya alacağım. Şu şekilde katlayıp araya alacağım. Bu kenarı dikerken ipler içeride kalacak. Bu tarafta aynı şekilde katlayacağım. İpleri bu araya sıkıştıracağım. Bu bölümü dikerken ipler arada kalacak. Çanta sapını alıyorum. Hemen bu kenardan dikmeye başlıyorum. Buraya kadar dikeceğim. Burada çanta sapını oluşturacağız. Önceki sapın uç kısmındaki ipleri aşağı doğru çekeceğim. Şöyle hemen buradaki trabzanın içinden tığımı geçirdim. İplerin ucunu içeri doğru çekiyorum bu şekilde. Dikerken bize zorluk çıkarmasın. Bu şekilde iplerin ucunu iç tarafa geçirdim. Şimdi alıyorum. Kahverengi şeritler denk gelecek şekilde şöyle ucuca getiriyorum gördüğünüz gibi. İğnemi alıyorum. Burada önce sabitliyorum. İpimi şöyle çift kat ipin içerisinden geçiriyorum. Sabitlendi. Şimdi şöyle ucuca getiriyorum. Burada da yine örgü biraz üstte kalacak şekilde dikmeye başlıyorum. Hemen ucuca getirdim. Aynı şekilde dikiyorum. Önce üst kenarı dikeceğim. Buraya kadar devam edelim. Uç kısma geldim. Buradaki fazlalık ipleri şöyle araya alıyorum katlayıp bu kenardan dikerken içeride kalacak. Şu şekilde hafif bir çıkıntı oluşturuyorum. 1-1,5 santimetre kadar. Bu kahverengi çizgi hattına kadar dikeceğim şu şekilde. Şöyle bir açı oluşturacağım. Alt kenar bu kahverengi çizginin üst tarafına denk gelecek şöyle. Dikiyorum. Bu şekilde diktim. Şimdi ipleri şöyle örgünün altına alıyorum. Buradan dikmeye devam edeceğim. Bu kenara kadar geleceğim. Burayı dikerken zaten burayı iyice sağlamlaştıracağız. İpi alt tarafa alıyorum. Şöyle. Burayı tam tutturmadım. Çünkü alt kenar dikilecek. Burayı dikerken iyice sağlamlayacağım. Şimdi buradan devam ediyorum. İpler içeride gizlenecek. Buradan dikerek bu kenara kadar gelelim.
Buraya kadar diktim. Yine uçtaki ipleri şöyle alt tarafa doğru katlıyorum. Araya alıyorum. Dikmeyi sürdürüyorum. Bu şekilde diktim. Şimdi çanta sapını alıp buradan devam edeceğim. Hemen buraya bir işaret yerleştiriyorum. Tam köşeye. Buradan ölçeceğim. 50 santimetre çanta sapını ölçüp bir işaret daha yerleştireceğim. Şöyle son kez çekerek ayarlıyorum. 50 santimetre ölçtüm. Şöyle işaretledim. Göstereyim size de. Bu işarete kadar tam 50 santimetre. Bu işarette buraya denk gelecek ve bu şekilde devam edeceğiz. Dikmeye devam ediyorum. İşareti hemen buraya denk getireceğim. İpi aradan yürüterek şöyle yukarı çıkıyorum. Hemen kahverengi çizginin üst kenarına sapın alt kenarını böyle denk getireceğim. Hemen şuraya getiriyorum işaretli yeri. Bu şekilde devam ediyorum. Buraya kadar dikelim. Buraya kadar diktim. Şimdi fazlalıkları sökerek eşitleyeceğim. Burada bağladığım ipi çözüyorum. Şöyle tekrar ayarlıyorum. Krem rengi ipimiz burada bitti. Buraya kadar ucunu hepsini tutturacağım. Daha sonra bu zincirleri sökerek eşitleyeceğim. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Son ilmeklerin içerisinden iğneyi geçiriyorum. Şimdi burada aynen diğer tarafta yaptığımız gibi zincirleri sökerek buraya kadar eşitleyeceğiz. Bu işlemleri yapalım. Burayı birleştirirken tekrar birlikte olacağız. Fazlalık zincirleri söktüm gördüğünüz gibi. İplerin ucunu keserek şöyle eşitleyeceğim. Burada da yine uçları iç tarafa doğru şöyle katlayacağım.
Alt tarafı dikerken içeride gizlenecek. Bu tarafı da aynı şekilde şöyle getireceğim. İçeri doğru katlayacağım. Uç kısmını yine bu hayalet iplikle diktiğimde iki uç birleşmiş olacak. Şimdi burayı dikerek uca kadar gelelim. Birleşim noktasına kadar diktim. Burayı daha önce aynen şimdi yapacağım gibi böyle iplerin ucunu iç tarafa doğru katladım. Alt tarafı dikerken araya gizledim. Şimdi ucuna kadar geleceğim. Alt tarafa geçmeden önce burada iki parçanın uçlarını yine hayalet ipliğimle dikerek aşağı kadar geleceğim. Aşağıda da iplerin ucunu gizleyerek buraya kadar devam edeceğim. Dikme işlemini bitireceğim. Şurada da göstereyim. Burayı tamamladım. Gördüğünüz gibi tek parça gibi görünüyor birleştirdiğimizde. Aynı şekilde birleştirdim. Şimdi ucuna kadar geliyorum. Şöyle. Bu taraftaki krem rengi ipe batıyorum. Burada da aynı şekilde batıyorum. Alttan devam ediyorum. Şimdi kahverengi iplere geçiyorum. Bu şekilde karşılıklı birleştiriyorum. Şöyle çevirdim. Şimdi ipleri yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi iki ucu birleştirdim. Şimdi buradan devam ediyorum. Alt kenarı dikiyorum. Fazlalık ipleri de araya gizliyorum. İki ucu diktikten sonra dikişi sürdürdüm ve işlemleri tamamladım. Kullanıma hazır hale geldi. Burası da diğer ek yeri. Gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor. Tek bir parça örülmüş gibi oldu. Kontür ve çanta sapı çantaya çok şık ve modern bir hava kattı. Sizler farklı çanta sapları örebilirsiniz. Yine V açıklığına farklı detaylar uygulayabilirsiniz. Benzer teknikle örülmüş bir plaj çantası anlatımı kanalımda mevcut. Fikir vermesi açısından açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Çanta sapını ve kontürleri farklı çalışmak isteyen arkadaşlar buradan yararlanabilirler. Ayrıca gerekli malzeme listesini yine açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bugünkü videonun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.